Merhaba arkadaşlar, ismim Hüseyin. Amerika'nın Georgia eyaletinde yaşıyorum. Bugün size çok hızlı olarak 4-5 tane araçtan bahsedeceğim. Bu tür araçları biliyor olmanız, en azından CV'nizde bu tarz araçların bulunuyor olması size büyük avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Ve bunun için de böyle hepsinden hızlı bahsedeceğim. En azından bir genel kültür olsun. En azından hepsinden ufak bir bilginiz olsun istiyorum. Bu kanal benim yazılımla ilgili tecrübelerimi paylaştığım ve daha çok yazılıma yeni başlayan veya teknik konularda iş arayan ve kariyerine yeni başlamış insanlara, sizlere yardımcı olmak için açtığım bir kanal. Videoyu like ederseniz, WhatsApp gruplarında paylaşırsanız sevinirim. Şimdi hızlıca başlayalım. Şimdi ilk bahsedeceğim araç SSH. SSH ne? SSH aslında uzaktaki bir bilgisayara güvenli bir şekilde bağlanmanızı sağlayan bir protokol aslında. Ve bu protokolü kullanmanızı sağlayan da bir araç var. Bu SSH diye bir komut. Çoğu bilgisayarda da hani Linux bilgisayarlarda OpenSSL diye bir paket var. Bu paketle birlikte geliyor ve bu halihazırda bütün sunucularda var. Çünkü bir sunucuyu uzaktan yönetmeniz gerekiyor ve o sunucuya bir şekilde bağlanmanız gerekiyor. SSH niye önemli? Çünkü dediğim gibi uzaktaki bir sunucuyu yönetmek için illa bir SSH'i biliyor olmanız lazım. SSH genel olarak nasıl bağlanıyor? Dediğim gibi bir güvenli bir bağlantı kuruyor sizin makinenizle karşı makineye arasında veya kaynak makinesinden hedef makinesine güvenli bir bağlantı kuruyor. Güvenli bağlantı kurmak için de ne kullanıyor aslında? Bu public key, private key, yani gizli anahtar, açık anahtar mekanizmasını kullanıyor. Bu sistem nasıl çalışıyor? Aslında şöyle düşünün. Sizin bir şeyiniz var. Private key denen gizli bir anahtarınız var. Bu gizli olması gereken bir anahtar. Yani bu anahtarı kullanarak şifrelediğiniz bir bilgiyi aynı şifrenin açık anahtarıyla açıp okuyabilirsiniz. Ve tam tersi, açık anahtarıyla şifrelenmiş bir bilgiyi sadece gizli anahtarla açıp okuyabilirsiniz. Yani public key ile şifrelerseniz private key ile açarsınız. Private key ile şifrelerseniz public key ile açabilirsiniz. Bu şekilde olduğu için siz karşı tarafa kendi şeyinizi veriyorsunuz. Public key'inizi veriyorsunuz. Sizin elinizde private key var ve karşılıklı siz güvenli bir şekilde konuşabiliyorsunuz bu sistemde. Ne yapmanız gerekiyor? Kendinize bir key oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de SSH ile birlikte gelen KeyGen diye bir uygulama var. Bu size hemen otomatik bir key oluşturabiliyor. Keylerin farklı tipleri var. İşte RSA var. Farklı yöntemler var. Bununla bir key oluşturduğunuzda bu key dediğiniz şey aslında böyle uzun bir rastgele bir nasıl diyeyim, bir anahtar. Uzun bir metin diye düşünün. Ve bu metini işte sallıyorum 200 defa birbirine bir işlemden geçirerek elde edilmiş de başka bir kısa bir key var. Orada public key deniyor. Farklı bir yöntem olabilir tabii, şu anda sallıyorum. Ama siz public key verdiğiniz zaman aynı matematik işleminden private key'i kullanarak yaptığınızda şifrelenmiş datayı çözebiliyorsunuz. Karşıdaki bir sunucuya bağlanmak için şunu yapıyorsunuz. O sunucuya sizin public key'inizi sunucuya ekliyorsun ve sen buraya bağlanmak istediğin zaman diyorsun ki bak, ben bu kişiyim. Benim private key'imle şifrelenmiş bir datam var. Sende public key varsa benim o sunucuya girmeme izin ver diyorsunuz ve sizin o şekilde bağlanmanıza izin veriyor. Ya da kullanıcı adı şifreyle bağlanıyorsunuz. Kullanıcı adı şifreyle bağlanmak yani o kadar güvenli düşünülmüyor. Onun için keylerle bağlanılıyor. Şurada mesela bir örnek vermiş. Bu bir public key mesela. Farklı yöntemlerle daha kısa keyler de elde edebilirsiniz. Ve bu şekilde karşıdaki bir sunucuya yetkilendirme yapıldıktan sonra sunucuya bağlanıp uzaktan bir komut çalıştırmanıza izin veriyor. Şimdi neden önemli? Dediğim gibi uzaktaki bir sunucuya bağlanmak için önemli. Şimdi bu siz SSH'i biliyorsanız artık şimdi diyoruz ki sen uzaktaki bir sunucuya bağlanabiliyorsun. Şimdi uzaktaki sunucuya bağlanacaksın da her seferinde bir komut mu çalıştıracaksın veya bir script mi çalıştıracaksın? Bunu daha kolay hale getirmek için sıkça kullanılan başka bir araç var. Bu da Ansible. Ansible'da insanlar demişler ki ya tamam, ben bir SSH ile karşıdaki sunucuya bağlanabiliyorum. Güzel. Sonra o sunucuya bağlandıktan sonra ne yapacağım? Diyelim ki bir şeyler kuracağım. Şimdi ama her seferinde o sunucuya bağlanacağım. Red Hat'te farklı, Fedora'da farklı, Ubuntu'da farklı, Windows'ta farklı, her şeyde farklı yöntemler var. Şimdi ben hani bir tane sunucu kuracaksam tamam, basit. Bir tane script'im vardı, çalıştırırım. Ama mesela 100 tane sunucu kuracaksam veya 100 sunucuyu sürekli güncel halde tutacaksam artık işler zorlaşmaya başlıyor. Script'lerle bunları yönetemez hale geliyorsunuz ve burada da Ansible denen bir araç devreye giriyor.
Ansible'ın güzelliği ne? Ansible agentless çalışıyor. Yani karşıdaki sunucuya bir şey kurmanıza gerek yok. Ansible sizin adınıza karşıdaki sunucuya SSH ile bağlanarak sizin yapmak istediğiniz işlemleri kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Bunun için de Ansible Playbook denilen bir şey kullanıyor. Dosya sistemi kullanıyor. Yani siz yapmak istediğiniz işleri bir playbook'a yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bana web sunucunun son versiyonunu kur. Git bir de database kur. Sonra işte database'in şifresini şöyle değiştir. Web sunucunun da içine de şu şeyleri kur. Uygulamayı kur. Onun da konfigürasyon dosyasına database'in IP'si ile database'in şifresini koy ve web sunucusunu çalıştır gibi bir şey yapıyorsunuz. Bir playbook yapıyorsun ve bunu çalıştırıyorsun. Şimdi daha sonra mesela başka ne için kullanabilirsin? Sunucuları güncellemek için kullanabilirsin. Yani sunuculara gir, işte oradaki yazılımların son versiyonlarını çek diyebilirsin. Veya gir web sunucusunu güncelle. Ama ne var? Benim mesela 50 tane web sunucum var. Şunu diyebiliyorum. Bütün web sunuculara gir ve en son versiyonu kur gibi bir şey diyebilirim. İşte bunun için de ne yapıyorsunuz? İşte bir host dosyası veya inventory dosyası dediğiniz bir dosya var. Orada sunucuların IP'lerini veriyorsunuz. Hangi kullanıcıyla gireceğini, hangi public key, private key'lerin kullanılacağı gibi bilgileri bir dosya içine yazıyorsun. Sonra diyorsun ki bak mesela burada bir örnek vermiş. Windows sunucusu şuradadır. Linux sunucusu buradadır. Ondan sonra ben komutu çalıştırırken diyorum ki Linux sunucusuna bağlan, şunu yap. Windows sunucusuna bağlan, bunu yap. Böylelikle mesela bu tarz şeyleri biliyor adam ve ona göre bağlanıp işlemleri yapıyor. Dediğim gibi burada bir playbook denen bir yöntem var. Playbook sizin yapmak istediğiniz işleri böyle belli bir formatta yazabileceğiniz, bu da YAML formatında yazabileceğiniz bir dosya formatı. Bak mesela burada bir örnek var. Mesela burada diyor ki ben web sunucularını update edeceğim diyor. Nelere bağlanacağım? Hostlar, yani o inventory dosyasında bahsettiği web sunucularına root ile bağlan. Şimdi bu komut hangi sunuculara nasıl bağlanacağını söylüyor. Sonra da burada da task'ları tanımlamış. Sonra demiş ki bir git demiş. Yani buradaki yum komutu, yani bir paket manager yöneticisi bu. Diyor ki bir paket manager'la HTTPD paketinin en son versiyon olduğunu emin ol. Sonra da git. Bunun bir konfigürasyon dosyası var. Bu J2 dedikleri, Jinja dedikleri bir format var. O formatla yazılmış bir dosyayı şuraya kopyala. Yani o sunucunun konfigürasyonlarını yaptı şu anda. Sonra da gitti. Dedi ki database sunucularına da bağlan. Bunlar ayrı sunucular. Root'la bağlan. Git Postgres'in en son versiyonu olduğuna emin ol. Sonra da git servislerden PostgreSQL servisini başlat. Şimdi sen böyle bir playbook yapıp bunu çalıştırdığın zaman bu senin bütün web sunucularını ve database sunucularını bu verdiğin komutları onlar da çalıştırıyor senin için. SSH ile bağlanıyor ve işlemleri yapıyor. Bunun Ansible'da bu playbook'larda kullanabileceğin komutlara da Ansible'ın içinde bir hazır built-in denilen, yani hali hazırda gelen bazı komutlar var. Bir de bunun üstüne plugin veya provider denen ayrı dışarıdan insanların yazdığı eklentiler var. Mesela burada önemli olan mesela built-in'ler gayet kapsamlı. Burada bakın böyle bir sürü özellik var. Mesela copy, dosya kopyalama ile ilgili. Comment, orada bir komut çalıştırmakla ilgili. Cron, orada bir otomatik görevlerin tanımlanması ile ilgili. Şunu ben önemsiyorum. Infile, mesela bir dosyanın içine belli bir şey ekleyecekseniz mesela, o zaman bunu kullanıyorsunuz. Şurada hemen örnekleri de var. Onu da göstereyim. Ve bunların çok güzel dokümantasyonu var Ansible'ın. Ve burada size bir sürü örnek vermiş. Mesela burada diyor ki şu dosyanın içinde, bu dosyanın sahibi bu olacak, grubu bu olacak ve modu bu olacak mesela. Bu yetkilendirme ile ilgili bir şey yaptı. File değil, infile'a gelecektik. Evet. Infile, mesela bu diyor ki infile, yani bir dosyanın içinde, yani şu dosyanın içinde şu geçen satırı bul regular expression'la ve o satırı şu şekilde değiştir. Mesela burada bir şey yapıyor. Bir değişiklik yapıyor. Bak mesela absent dediğinde bu satırı bul, sil demek oluyor. Şu geçen satırı sil. Yani şu regular expression'a uyan satırı sil. Ya bunun gibi oraya ekle, çıkart,
işte bunun şu satırdan sonra şu satırı ekle falan gibi burada özellikler var. Yani siz bunu script'le de yapabilirsiniz ama script'le bu kadar kapsamlı bir şey yapmanız için çok kapsamlı bir script yazmanız lazım. Ama Ansible size bunların rahat hazır bir şekilde veriyor. Onun dışında da burada collection'larla insanlar da buraya yaptıkları şeylerin yeni özellikleri, yani o building'ler hali hazırda olan yani dahili komutların dışında diğer sistemlere erişmeni sağlayacak komutları da insanlar yapıp burada paylaşıyorlar. Bunu yaptıktan sonra olay neye gitti? Yani ben SSH'de bir sunucuya bağlanabiliyordum. Ansible'la bağlandıktan sonra otomatik olarak orada bazı konfigürasyonlar yapma, yeni uygulamalar kurma, dosyaları değiştirme gibi işlemler yapabiliyorum. Ama ondan sonra şuna gitti. Dedi ki bunu sadece adminler mi yapacak? Yani sen bu işi yapmak için IT'deki adama ihtiyaç duyarsan o zaman bütün departmanlar her şeyi yapmak için IT'deki o insana talepte bulunuyorlar ve artık IT departmanı, yani siz bu her şeyi otomatize etmenize rağmen IT departmanının sırf bu işlerle uğraşacak bir ayrı bir kolu olması lazım. Ondan sonra olay şeye doğru gitti. Ya biz bunu biraz daha hani herkesin kullanabileceği hale getirebilir miyiz noktasına gittiği durumlarda Ansible Tower denen bir web arayüzü geliştirildi. Bu da hani bunun Ansible'ın artık böyle devamı gibi bir şey. Ansible Tower size şöyle gideyim. Ansible Tower size böyle bir web arayüzü üzerinden yetkilendirme yapabileceğiniz, görevleri, taskları çalıştırabileceğiniz, onların durumlarını görebileceğiniz, hataları, logları görebileceğiniz ve böyle birden fazla playbook olan böyle bir akışları yazabileceğiniz. Yani çünkü şey diyorsun, web sunucusu şunu yap, bunu yap. Tamam, yaptın. Ondan sonra git şuradaki bilmem neye, DNS'e şunları gir, bunları gir falan. Hani böyle peş peşe gidebilecek ve daha sonra tekrar kullanabileceğiniz playbooklardan böyle akışlar geliştirip bu akışları kullanabileceğiniz bir arayüz ihtiyacı oldu. Orada da işte Ansible Tower devreye girdi. Ansible Tower size böyle bir arayüz üzerinden farklı yetkilendirmelerle bu hali hazırda yapılan playbookları çalıştırmanız için bir ortam ve aynı zamanda bu çalıştırdığınız playbookların durumlarını görebileceğiniz, üzerinde değişiklik yapabileceğiniz ve farklı değişkenlerle çalıştırabileceğiniz bir ortam sunmaya başladı. Burada da anlatıyor. Ansible Tower lisans almanız gereken bir uygulama. Bunun iki tane şeyi var. Yani bir tane Ansible Tower var. Bir tane de şu anda AAP dedikleri başka daha böyle production ready başka bir uygulaması varmış. İşte bunların farklı lisanslamaları var. Farklı ücretleri var. Ama hani Ansible Tower'ı biliyor olmak önemli. Yani siz bir Ansible'la işlemler yapıyorsanız bunun bir sonraki adımı Ansible Tower oluyor. Ansible Tower'ı olarak kurabiliyorsunuz bilgisayarınıza. Ücretsiz olarak kurabiliyorsunuz. Yaklaşık 40-45 gün galiba veriyordu. Ücretsiz deneme için size bir lisans veriyordu. Bunlarla deneyebiliyor olmak bunu güzel. Yani burada da şeyleri anlatmış. Bak mesela sen kendi playbooklarını burada koyuyorsun. Sonra işte burada bunun ismi de bu arada değişti. Automation Controller olmuş. Ansible Tower değil. İşte bir aralar AWX'ti. Sonra Ansible Tower oldu. Sonra işte bu Automation Controller oldu. Şimdi AAP varmış falan filan. Bunun ismi sürekli değişiyor. Ama mesela bakın burada credential yönetimi var. İşte burada proje yönetimi var. İşte job template'leri var. Inventory'ler var. Bunların hepsini birleştirildiği bir arayüz. Ve bunların da farklı cloud'a, on-prem'e, data center'lara gidip oradaki şeyleri, sunucuları yönetebileceğiniz bir arayüz aslında. Bunu bilmek önemli. Şimdi Ansible Tower gibi veya Automation Controller gibi, yani sonuçta bu bir arayüzle sizin akışları yönetebileceğiniz bir sistem. Buna benzer olarak da yani şimdi bu sadece Ansible'la ilgili işleri yapmak için kullanılıyor. Ama bunun dışında da daha çok böyle data ops dedikleri, yani data yönetimiyle ilgili akışları yönetebileceğiniz başka bir uygulama daha var. Bu tamamen open source. Apache Airflow diye bir uygulama. Bu da yine bir web arayüzü üzerinden sizin böyle hani ilk iş akışları tanımlamanızı ve bu iş akışlarını yönetmenizi sağlıyor. Yani buraya baktığınız zaman bu açık kaynaklı bir şey ve daha çok böyle programcılara yönelik bir şey. Yani burası daha çok böyle bir Python kullanarak iş akışları geliştirmeniz ve bu iş akışlarını daha sonra bir operasyon ekibinin yönetmesi ve bu iş akışlarını çalıştırması ve günlük hayatta kullanması üzerine yapılan bir şey. Bunun avantajı şu: bu açık kaynak olduğu için ve bu güçlü, ya arkasında Apache gibi bir şirket olduğu için bu
firmalar tarafından kullanılıyor. Disney gibi büyük şirketler Apache Airflow kullanıyorlar. Ve çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Ama günün sonunda olay şuna geliyor. Siz Apache Airflow'la bir iş akışı yapmanız için bir yazılımcıya ihtiyacınız var. Ve bu yazılımcı ihtiyaçlarını, o yazılımcıyı bulmak da zor. Ve pahalı. Bu yazılımcılar açısından bir avantaj. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. İnsanlar bunu kullanıyor. Ama şirketler açısından uzun vadede dezavantaj. Çünkü bir yazılımcıya ihtiyacınız var ve yazılımcılar pahalı. Şu anda bence hala bu büyük bir avantaj. Eğer CV'nize bunu eklerseniz ben size faydası olacağını düşünüyorum. Apache Airflow'da şöyle konseptler var. Workflow Management sistemi var. Workflow'lar yani siz bir iş akışı var. Yani şunu diyebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi bu daha çok böyle datayı makine öğrenmesi datalarını falan yöneten şirketlerin kullandığı bir uygulama. Mesela şunu diyebiliyorsunuz. İşte şu datayı bir SQL çalıştır. Onun çıktısını bir CSV'ye yaz. Git şu şeyden SFTP sunucusundan şu dosyayı çek. Sonra bunları birleştir. Bunları şuraya yükle. Oradan sonra şunu çalıştır. Databricks yap, şunu yap, bunu yap falan gibi böyle bir iş akışı tanımlıyorsunuz. Ve bu iş akışlarındaki adımları da bu DAG denilen bir yöntemle yapıyorsunuz. Tamamen Python based. Yani bu iş akışlarını tanımlamak, onlar içinde yapacak işlerin tanımları falan hepsi Python'la yapılıyor. Getirilebiliyor. Dış sistemlerle entegre olabiliyor. Hook'ları var. Event based çalışıyor. Şöyle gelelim, şurada şeyleri vardır. Şurada anlatıyor sistemi. Yani, workflow as a code diyor. Yani siz bir kod yazarak bir iş akışı tanımlayabiliyorsunuz. Bilgilerle task'ları tanımlayabiliyorsun. Task'ların girdisini çıktısını yapabiliyorsun. Burada mesela bir örneği var. Bakın bu tamamen bir Python kodu yani. Diyor ki demo ID'si demo olan DAG'in şu tarihte başlayacak. Şu schedule'larla çalışacak. Yani her saat başında çalış gibi böyle bir tanım yapmış burada. Ve burada da demiş ki işte bash operator'la yani şeyle bash komutundan echo hello yaz demiş. Ve bu bir task'tır demiş. Bunu Airflow'la bunu çalıştır demiş mesela. Hani tam şunun şeyini bilmiyorum. Ve burada akışları tanımlıyor. Diyor ki önce hello'yu yap. Sonra da git Airflow şeyini çalıştır. Komutunu çalıştır. Mesela bakın bu Python kodu. Bu da yine Python kodu ama bu Python kodu gidip bir sunucuya bağlanıp o içindeki bir bash komutunu çalıştırıyor. Ve burada da bu akışları tanımlayabiliyorsunuz. Ve işte bu tarz böyle şeyleri dependency'leri tanımlıyorsun. Yani bağlantıları tanımlıyorsun. Diyorsun ki önce bu komutu çalıştır, sonra bu komutu çalıştır gibi böyle tanımları burada yapabiliyorsun. Kendi bir arayüzü var. Bakın o yazdığınız kodu burada grafik olarak gösteriyor. Sonrasında siz bunu çalıştırdığınız zaman size bunun bilgilerini veriyor. Sonra size günlük olarak hangi saatlerde çalışmış, hangi saatlerde başarılı bitmiş, nerede hata almış onları veriyor. Onların loglarını veriyor. Gibi. Aslında güzel bir sistem ama biraz yani developer'a bağlantılı olduğu için biraz karmaşık bir sistem. Öğrenmenizde fayda var. Neler var? Bakın entegrasyonları var burada. Yani bu geliştirilebilir bir sistem. Yani siz her şeyin kodunu yazmak zorunda değilsiniz. Hazırda bir şey varsa, entegrasyonlar varsa onları kullanabilirsiniz. Mesela bakın listener'lar da var burada. Yani bu dışarıdan gelecek sistemleri falan da dinleyebiliyor. Ve aynı zamanda dışarıdaki sistemlere de bağlanabiliyor. Mesela burada şeyin örneği vardı. Pluginler vardı. İşte bu pluginleri şeymiş ne derler? Pip komutuyla çekebiliyormuşsunuz ve isterseniz kendinize bir plugin yazabiliyorsunuz. Burada mesela şeyler vardı. Public interface bu değil. Burada mesela provider'ları var. Aktif provider'lar var. Mesela diyorsun ki ben Amazon'la ilgili bir iş yapacağım. Amazon'daki bir servise bağlanacağım. O zaman Amazon provider'ı var. Apache ile ilgili şeylerin hepsinin burada provider'ları var. Ne bileyim Databricks, Datadog, ne bileyim ODBC, OpenAPI, Yandex, Telegram, SSH, SQLite, Snowflake, Jenkins. Yani gördüğünüz gibi böyle bir sürü sisteme hali hazırda var olan bu provider'ları kullanarak bağlanabiliyorsunuz. Buradan bakayım bir tane açmıştım. Mesela Amazon'un provider'ını kullanarak diyor ki şunları bu paketleri kullanmak için bu paketlere ihtiyaç varmış. Ve burada da bu nedir bunlar? Dependent paketlermiş. Şurada bir örneği vardı galiba. Mesela Databricks'in şeyine baktım. Sonra da gittim. Buradan mesela bir tane Databricks'in web sitesinden bir tane DAG örneğine baktım. Mesela hani Databricks'te ne yapabilirsiniz diye. Bu Databricks bir provider. Mesela burada işte şunları import etmiş. Sonra da demiş ki mesela buraya şu saatlerde schedule et. Ne yapıyor? Databricks'teki run now operatörünü çalıştırıyor.
Diyor ki task ID'm run now'dır, connection'ım şudur, job ID'm de budur. Bu bir değişken anladığım kadarıyla. Şimdi mesela bunu verdiğiniz zaman bu verdiğiniz job ID'yi Databricks üzerine çalıştırıyor mesela. Remote uzaktan bağlanıyor. Bunun muhtemelen şeyleri vardır, ayarları vardır. Nasıl bağlanacağını falan filan yapacaksınızdır. Ama dediğim gibi yani siz detayları bilmek zorunda değilsiniz. Databricks'in zaten size hazırda sunduğu bir komut var. O komutu çalıştırıyorsunuz. Şimdi bir sonraki adım Terraform. Şimdi biz Ansible'la aslında biraz tersten gittik. Yani şimdi Ansible hani bizim hali hazırda var olan bir sunucuya bağlanıp oradaki konfigürasyon yapmamızı, Ansible Tower o yaptığımız işleri böyle bir akış haline getirip bir insanların bir web arayüzü üzerinden bağlanıp bir tuşa basıp bu işleri çalıştırmasını sağlıyordu. Airflow ne yapıyordu? Airflow bizim aslında Ansible dışındaki işleri de yapmamızı sağlayan, taskları çalıştırmamızı sağlayan bir sistemdi. Şimdi bir önceki adıma geldim aslında. Yani sunucuyu nasıl yaratacağız? İşte burada Terraform devreye giriyor. Bu da bir açık kaynak, HashiCorp şirketinin açık kaynaklı bir ürünü ve bu da Infrastructure as Code dedikleri, yani kodla infrastructure yani sunucu yapısını kurmanızı sağlayan bir sistem. Şeye çok benziyor, Ansible'a çok benziyor. Ansible'da playbook'lar vardı. HashiCorp'ta da Terraform file'ları var. Yapı benzer aslında. Ansible daha çok konfigürasyon üzerine, Terraform'da ise daha çok sunucu ve serverları yani sunucuların oluşturulması, yeni bir sunucu oluşturulması ve onun yapılandırılması falan gibi şeyler kullanılıyor. Yine burada da provider'lar var. Mesela burada örnek olarak burada var mıydı? Mesela burada örnekleri var. Bak AWS var, Azure var, kendi sistemleri var, Google Cloud var, Oracle Cloud var, Docker sistemleri var. Bunlar da hepsi bunun için bir provider'dı galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunları kullanarak biz bir şeyler yazabiliyoruz. Mesela burada bir örnek var. Evet, provider. Mesela demiş ki burada AWS provider'ını kullan. Şu region'da yani şu bölgede şu şeyi kullanarak, image'i kullanarak bu halihazırdaki bir imaj, bu imajı kullanarak bana T2 mikro yani çok küçük bir sunucu oluştur. Oluşturduktan sonra da ona bir isim ver demiş. Yani bir tag ekle. Name equals da şu diye. Şimdi bunu dediğiniz zaman siz bunu nasıl çalıştırıyorsunuz? Terraform'un bir önce yetkilendirme ile ilgili. Çünkü o bir sunucuya bağlanacak ya. Yani AWS sistemine bağlanacak. Hangi account'la bağlanacağının burada access key ve secret key'sini farklı yöntemlerde verebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra Terraform init diyorsunuz. O bir klasör oluşturuyor. Terraform plan diyorsunuz. Yani AWS'e bağlanıyor. Mevcuttaki sunuculara bakıyor. Öyle bir sunucu halihazırda var mı yok mu diye bakıyor. Ve ona göre bir plan yapıyor. Yoksa diyor ki plan 1 bunu oluştur. Varsa ve ama bazı bilgileri farklıysa plan onu güncellemek oluyor. Bu plan size şeyi söylüyor. Ne yapacağının bir datasını veriyor. Eğer bu yapılacak işlemler sizin için tamamsa o zaman apply diyorsunuz. Terraform apply diyorsunuz ve bu artık bu noktadan sonra o dediğiniz işlemleri tek tek yapıyor. Yani bu örnekte oraya yeni bir T2 micro olan yani çok küçük bir sunucuyu o verdiğiniz imajı kullanarak oluşturuyor. Eğer sonrasında da eğer bunu silmek istiyorsanız Terraform destroy derseniz zaten o planda ne yapacağı belliydi ya, tersini yapıyor bu sefer. Yani sunucuyu kurduysa siliyor. O şeyi güncellediyse güncellemeyi geri alıyor falan gibi işler yapıyor. Son olarak da Jenkins'ten başlıyorum. Jenkins biraz daha eski kaldı bu araçlara göre. Jenkins böyle yıllardır kullanılan bir yine bu açık kaynaklı bir sistem. Jenkins daha çok bu CI/CD pipeline denilen süreçlerde kullanılıyor. Yani nedir? Senin bir kodun var ve bu kodu sen bir güncelledin. Diyelim ki sen yeni bir oraya özellik ekledin ve bunu bir Git repositorisine push ettin. Biri geldi bunu kontrol etti. Veya onu kontrol etmeden önce sen bunu push ettiğin için otomatikman oradan bir mesaj gidiyor Jenkins'e. Jenkins diyor ki burada yeni bir güncelleme var. Ben bu kodu alayım. Bir derleme adımları varsa yani test etmeden önce çalıştırmanız gereken adımlar varsa onları çalıştırayım. Sonra gideyim testleri çalıştırayım. Sonra her şey başarılıysa gideyim Git repozitorisine diyeyim ki bu yapılan değişikliğin testleri başarılı olarak geçti diye bir işaret koyayım. Yapan kişi de bu kodu review eden yani kontrol eden kişi
başta hemen şey görsün. Testler başarıyla geçmiş desin. Ondan sonra kodu kontrol etsin diye yani böyle bir akış düşünün. Şimdi Jenkins bunu yapmanızı sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Yine aslında benzer bir şekilde, yani nasıl Ansible'da playbook'lar vardı, Terraform'da kendi bir dili vardı, Jenkins'te de pipeline'lar var. Pipeline'larda yine benzer bir şekilde Jenkins'in anladığı bir dilde yazılması gerekiyor. Ama burada hani işte buradaki hedef kitle CI/CD pipeline, yani Continuous Integration, Continuous Deployment. Yani nedir? Sen şey yaptığın zaman her yaptığın değişiklik otomatik olarak deploy edilsin ve test edilsin sisteme. Buradaki architecture'da Jenkins'in bir agent'a ihtiyacı var. Yani bir sunucuya, eğer o sunucuda bir iş yapacaksanız oraya bir agent kurmanız gerekiyor. Bu da bir Java based bir agent. Bir Java komutu çalıştırdığınız zaman o agent otomatikman Jenkins'e bağlanıp veya Jenkins ona bağlanıp orada bir işlemler yapabiliyor. Bu Java tabanlı bir uygulama. Kurulumu gayet basit. Çok yaygın, çok kullanılıyor. Ama dediğim gibi şu anda bunun alternatifleri çıkmış durumda ve insanlar yavaş yavaş hani Jenkins'ten diğer ürünlere doğru geçmeye başladılar. Burada bir tane pipeline örneği buldum mesela. Pipeline'de diyorsunuz ki bana hiçbir agent'a bağlanmadan işte mevcut şey sunucusunda, o zaman herhalde yapıyor bunu, Jenkins'in bulunduğu sunucuda şu komutları çalıştır. Ya da diyorsun ki herhangi bir agent'a bağlan, bunları çalıştır. Veya diyorsun ki eğer bu yapılan değişiklik ne bileyim bir web sitesiyle ilgili ise o zaman diyorsun ki web sitesi agent'ına bağlan o sunucuda. Git işte şunları bunları çalıştır. Burada bakın step'ler var. Step'lerin içinde script'ler var. Script'lerle bu işleri yapabiliyorsun. Sonra mesela burada şey mantıkları var. If else mantıkları var. Diyorsun ki bunun sonucunda şöyle olduysa ve burada şöyle bir hata mesajı gelmediyse veya geldiyse şunu yap, gelmediyse bunu yap gibi bir pipeline dili var burada. Çok kolay değil, çok zor değil. Yani örnekleri çok var. İnsanlar çok sıkça kullandıkları için bunun çok fazla örnekleri var. Ama hani kolay bir dil değil. Böyle çok basit bir if else condition'ı yazmak için bile böyle farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Muhtemelen AI bunları çok iyi biliyordur. Bunu öğrenmenizde de fayda var. Ne kadar eski bir tool olsa bile hala bunu kullanan çok fazla şirket var. Eğer bir yazılım şirketine veya yazılımla ufak tefek bağlantısı olan bir şirkete girmeye çalışıyorsanız Jenkins biliyor olmak veya Jenkins pipeline yazabiliyor olmak sizin için bir avantaj olacak. Şimdilik bu kadar. Yani aslında dediğim gibi buradan adım adım gittik yani. SSH ile başladık. Ansible'a geldik. Ansible Tower'a baktık. Airflow'a baktık. Sonra gittik buradan Airflow'dan sonra Terraform'a baktık ve en sonda Jenkins'e baktık. Bunlar 6 farklı ürün. Şirketlerin sıkça kullandıkları ürünler ve bunları biliyor olmak dediğim gibi sizin işe girmenizde bir avantaj sağlayacaktır. Ne kadar sağlar bilmiyorum ama yani şuna garanti veririm. Bir bootcamp'e gidip Java öğrenmenizden daha çok avantaj sağlar. Bunu da yazın kenara. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun, like edin, yorum yazın. YouTube'da topluluk bölümü açıldı. Oradan temasta bulunalım istiyorum. Bir tane WhatsApp grubu açtım. Onu da açıklamalara eklerim. Oraya da dahil olun. Oradan birebir yazışalım istiyorum. Ben çok fazla sosyal medya kullanmıyorum. Hani böyle en çok kullandığım şey LinkedIn, arada da Facebook yani. Onun dışında zaten çoğu şeyi kapattım. WhatsApp üzerinden belki yazışabiliriz. Onun dışında da YouTube üzerindeki o community üzerinden de mesaj yazabilirsiniz. Oradan direkt istediğiniz bir şey varsa oradan temasa geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güzel günler bizi bekliyor inşallah.